Karadeniz'in eşsiz lezzetlerinden karalahana sarması yapıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bir demet karalahanayı görmüş olduğunuz gibi sapların uzun bölgelerini bıçak, makas ya da elinizle kopartarak kenara alıyorsunuz. Ama çöpe atmıyoruz. Saplarını kenara dizdikten sonra bu şekilde bir tencerenin yani pişireceğiniz tencerenin dibine bu şekilde diziyoruz. Böylelikle sarmalarımız fazla ateşe maruz kalmadan hem de bu şekilde yaprakların da lezzetini alarak daha da lezzetli bir yaprak elde edeceğiz. Ardından bu şekilde diziyoruz, kenara alıyoruz. Bir tencerenin içerisinde kaynattığımız suyu ayrıyetten de bir kabın içerisine soğuk suyu koyuyoruz ve yaprakları önce kaynar suyun içerisinde 2-2,5 dakika maksimum içerisinde bekletiyoruz ve böylelikle ön pişirme yapıyoruz. 2,5 dakika, 2 dakika sonrasında yaprakları çıkartıp soğuk suyun içerisine basıyoruz. Böylelikle şoklamayla hem pişmesini durdurmuş ve rengini sabitlemiş oluyoruz. Böylelikle çok güzel bir görüntü olacaktır. Bu şekilde yapraklarımızı içerisine açıyoruz. Fazla zarar vermeden tabii ki hassas olmanız gerekiyor. Yaprakları yırtmamanız gerekiyor. Ardından bu şekilde böyle toplu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ve hiçbir şekilde zarar görmeden yapraklarımı hem ön pişirmesini yapmış oldum ve şoklamasını da yapmış oldum. Bu şekilde süzdürüyorsunuz ve suyun içerisine batırıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi harika bir görüntü. Daha sonra da yaprakları tek tek zarar vermeden üst üste diziyorsunuz ve suyunu süzüyorsunuz. Bir baş kuru soğanı ince ince doğruyoruz. Normal dolmaların içerisine kullandığınız boyda doğrayabilirsiniz. Ardından 2 diş soğanı ince ince kıyıyoruz. Kıydığımız aynı tahtada tutabilirsiniz ya da bir kaba koyabilirsiniz. Yarım demet maydanozu da ince ince kıyıyoruz ve kenarda bekliyoruz. 1 su bardağı pirinç ve 1 su bardağı bulguru yıkayıp kenara alalım. Bir tavanın içerisine 1 çay bardağı zeytinyağı koyup kıydığımız soğanları içerisine koyup pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Belli süre sonra sarımsağını da ilave edip tekrar kavurmaya devam ediyoruz. Ardından bir tepeleme bir yemek kaşığı domates salçası, arzu ederseniz biber salçası ile karışık da koyabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre. Ardından bu şekilde kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ve yıkadığımız pirinç ve bulguru içine ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Fazla bu esnada kavurmanıza gerek yoktur. Ardından böyle kavuruyorsunuz ve baharatlarını ilave ediyoruz. Baharatlar da tamamen damak zevkinize göre nane, tuz, pul biber ve ilave hangi baharatı seviyorsanız da içerisine ilave edebilirsiniz. Bir çay bardağı kaynamış su ilave ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi fazla yapmıyoruz ve demlenmesi için 10 dakika bekliyoruz. Kapağını kapattıktan sonra demlenen iç harcın içerisine maydanozu ilave edip harmanlayıp daha sonra doldurmaya geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yaprakların tam orta damar kısmına elimizle bastırdığımızda fazla bastırıp da yırtmadan eziyoruz. Böylelikle yaprağımız kolay şekilde sarılabilir. Hiç kesmenize gerek yok. Bu da ince bir püf noktası. Ortasına dolgun bir şekilde iç harcımızı dolduruyoruz ve bütün yapraklarımızı bu şekilde katlama yöntemiyle sarıyoruz. Fazla vaktinizi almadan kısa şekilde sarabilirsiniz. Birazcık da dolgun ve tombul sardığımız için de fazla da vakit almıyor. Yaprak gibi ince sarmanıza gerek yok. Ama damak zevkinize göre yapraklarınız küçükse ince de sarabilirsiniz. Ya da ikiye kesip de sarabilirsiniz. Muska da yapabilirsiniz. İstediğiniz arzunuza göre sarabilirsiniz. Son yapraklarda iç harcını dengeli koyarsanız böylelikle tam yitirmiş olursunuz. Bu şekilde ben tam böyle iç harcını üçüne eşitleyerek spatula yardımıyla üçünü böldüm ve hiç iç harcım kalmadı. Böylelikle rahat olmuş oldu. Katlama yöntemiyle son yapraklarını da sarıp tencereye dizdim. Biraz tombul oldu ama lezzeti bir harika olacak. Bu şekilde sardıktan sonra 2 su bardağı suyu iç harcımı yaptığım tavanın içerisine döküp içerisindeki yağ ve salçaları ziyan etmedim. Bir miktarda tuz ilave ettim. Tuz tamamen damak zevkinize göre. Ardından o suyu tencerenin içerisine doldurdum. Hemen hemen böyle tam böyle taşmayacak şekilde su. 2-2,5 kadar su. Eğer ki ilave isterse de suyunu ilave edersiniz. Zeytinyağını doldurup bir tabak kapattıktan sonra önce kaynayana kadar normal ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte toplamda maksimum 1 saat içerisinde kısık ateşte olduğu için demlene pişirdik. 10 dakika dinlendirip servis edebilirsiniz. Kanala abone olup takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Test.
Çok güzel.